payına sahip olan anne ve baba, horoz payına, tilki payına bile bugün kurşun atıyorlar. Keşke onu elde edebilseler. Allah onlara önemli hak vermiş. Onlara Allah'ın verdiği hakkı evvela teslim etmek, Allah'ın takdirine rıza ve Allah'ın hak dediği şeye saygının ifadesidir. Bu zaviyeden bakın. Bakın, bu haktır dediği şeylere karşı saygılı olmaya çalışın. Ben evvela serlevha yaptığım ayetin tefsirini değil, fakat ayette 7-8 noktada aynı meseleye parmak basılıyor, onu arz edeyim, serlevha yaptım. Tefsir planında üzerinde durmayacağım. وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّهِ Allah kesip attı, hüküm verdi, değişmez ahkamını ortaya koydu. Bu budur dedi. Bu işin temyizi yok. Bu davanın yeniden Yüksek Hakimler Kurulu yok. İdari muhakeme kararı yok. Kesildi, atıldı, bitti bu iş. وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّهِ Allah'tan başkasına ibadet etmeyeceksiniz. Allah'tan başkasının karşısında eğilmeyeceksiniz. Allah'tan başkasını mabut tanımayacaksınız. Bu iş bitmiştir. Söz onun, devran onun, hakimiyet onun, mülk onun, kulluk onadır, hamdü sena da onadır. Onu başkasına veremezsiniz. Onun mülkünde yaşarken, onun nimetlerini yerken başkasına temenna duramazsınız. Böylesine döneklik olamaz. Kesti attı Allah diyor. Ama mevzu bu değil. O tevhidi ve onu alakadar ediyor. O bizim her zamanki mevzumuzdur. Fakat bugün onun affına sığınarak ikinci mevzuya temas edeceğim. وَبِالْوَالِدَيْنِ اِحْسَانًا Annenize, babanıza iyilikle emrediyor. Bakın, burada peygamberinize inanmakla yok. Önemli bir meseleye binaen annenize, babanıza. Aradaki fark şu, Allah'a ibadet kaydını koyduktan sonra sadece ihsan kaydıyla iltibas olmasın. İbadet Allah'a, ihsan anneye, babaya. İhsan kaydını koyarak herhangi bir iltibas olmasın. Mesele sadece iltibasa düşmeme meselesidir. Yoksa mesele şudur. وَاعْبُدُوا اللّٰهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ وَبِالْوَالِدَيْنِ Allah'a eş ortak koşmama kadar anaya babaya irtibat. Fakat bu irtibatı siz ve'budu üzerine meseleyi atfederek acaba onlara da secde mi edeceğiz? Rükû mu edeceğiz? Yoksa Allah'a isyanda onları dinleyecek miyiz? İltibasına düşmemek için. وَبِالْوَالِدَيْنِ Ama ihsâna. Allah bu ayette kendisine eş ortak koşmamaya denk tutuyor anneye ve babaya karşı saygıyı. İmma yeblughanna indekal kibara ahaduhuma ev kilahuma. İmtihan. Bu ayeti sizin huzurunuza getireceğim zaman belki 20 defa okudum. Ve o güne kadar aklıma gelmeyen bir husus geldi ve hep düşünürdüm, kafama takılırdı. Niye yani öyle? İmma yeblughanna indekal kibara ahaduhuma ev kilahuma. Onlardan birisini yaşlılık döneminde veya ikisini birden. Acaba bu kayda lüzum var mıydı? Değişik zaviyeden bu kayda lüzum var. Bir evvela Kur'an-ı Kerim, anneye babaya ihsan önemli ta baştan. Ve fakat diyor ki hele onlar yaşlılık dönemine ulaşırlarsa o zaman, hele o zaman anneye babaya ihsan pahasına paha ilave edilir. Altınken zebercet kalkmalı olur bu. Evvela yaşlılık hali. Yani onlar seri-ü teessür hale geldikleri, çocuk gibi yeni ifadesiyle duygusal hale geldikleri,
daha ziyade duygularıyla hareket ettikleri, çocuklar gibi nazlandıkları, çocuklar gibi beklentilere girdikleri, çocuklar gibi tatlı uykularınızı bölmek istedikleri yaşlılık döneminde bunlar Allah'a eş ortak koşmamaya denk hak elde ederler. Ama bu şöyle olur, ikisi birden veya ikisinden biri. Biri yalnız kalınca bunlardan 10 sene, 15 sene, 20 sene, 25 sene, 30 sene, 40 sene, 50 sene bazen beraber yaşamışlardır. Hayat arkadaşının göçüp gitmesi için de öyle bir fırtına meydana getirir ki, hayatlarını çok tatlılık içinde geçirmiş kimseler, çok defa mezarlarda hayat arkadaşlarının başında ağlarken görürsünüz. İçinde fırtınalar eser. Hayat arkadaşının kadın olsun, erkek olsun, gidişiyle meydana gelen boşluğu doldurma da artık evlada kalıyor. Onu sepete koyup bir yere götürüp atmakla halledemezsiniz. Zulmetmiş olursunuz. Bir boşluk meydana geliyor içinde. Bir yalnızlık sarıyor ruhunu. Sadece yaşlılığın gurbeti değil, arkadaşlarının birer birer mezara göçüp ve her göçenin ona ölümü hatırlatması gurbeti değil, bir de hayat arkadaşının gitmesi ve yeni bir boşluğun meydana gelmesi. Bu boşluğu da siz kucaklayacaksınız. Onun için Kur'an diyor ki ikisinden biri kaldığı zaman çok önemli. İhsanla ve kullandığı tabir inam ikram değil. Çünkü bu tabir aynı zamanda hakkı görüyor gibi ibadet yapma manasına da gelir. Siz onlara iyilikte bulunurken de hak namını öyle yapacaksınız ki Allah bakıyormuş. İkisi birden kalabilir omuzlarınıza. Belki onlar birbirleriyle bir dönemde teselli olurlar ama fakat çalışmazlar ameli manda. Bire bakacağınıza iki yüke birden bakıyorsunuz. Öyleyse bir yönüyle size meunettir ikisinin kalması. Diğer yönüyle birinin göçüp gitmesi, birinin yalnız kalması onlara bir gurbettir, bir hasrettir, bir hicrandır.